Ne yaptı bu Theta Healing? Theta Healing bana bir kere mutlu olmayı öğretti. Ben zaten Theta Healing seanslarından sonra uğradığım bu şokla ben eğitim aldım zaten. Nasıl yani falan diye. Sınırlarımı çizemiyorsam, bir şeyler için kendimi hep geri plana atıyorsam orada işte ben kendimi yaşamıyorum demektir. Burada da devreye Theta Healing giriyor benim gözümde. Yani zihni yönetmek. Ben olumlu düşüneyim, olumlu olsun diye olmuyor olay. Burada tamamen yanlış bir bakış açısı. Şükür hayatımıza aldığımız andan itibaren bir kere frekansımız çok yükseliyor. 400-500 Hz'lere çıkıyor frekansımız o şükür egzersizlerinde. Korumanın şifresini de Evet. verdi Aybüke Hanım. Sevgili takipçilerimiz efendim merhaba. Yeni bir videoda sizlerle birlikteyiz. Lütfen kanalımıza abone olun, videolarımızı beğenin ve yorumlarınızı iletin. Ben hepsini takip ediyorum. Peki bugün ne konuşacağız? Bugün nasıl iyileşiriz'in bir yolunu konuşacağız. Kiminle birlikteyiz? Aybüke Erdoğan'la birlikteyiz. Theta Healing eğitmeni ve aynı zamanda nefes koçu. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Çok teşekkür ediyoruz bizimle teşekkür birlikte ederim. olduğunuz için. Benim için de büyük bir keyif. Sağ olunuz. Şimdi işin ehlinden öğreneceğiz. Ben hep duyuyorum. Theta Healing, Theta Healing, Theta Healing, Theta Healing. Biraz da geride kalmış olabilirim. Lütfen kusuruma bakmayın ama nedir bu Theta Healing diye soracağım size. Fakat Aybüke Erdoğan kimdir? Oradan bir başlayalım mı? Başlayalım. Aybüke Erdoğan eski bir mali müşavir. Öyle mi? Çok iyi. Ben işte 2010 yılında okuldan mezun olduktan sonra mali müşavirlik serüvenim başladı. Kendi ofisim ve bir yaşantım vardı ve küçük bir ilçedeydim. Anamur'da yaşıyordum. Sonrasında işte... Ne güzel yerdeymişsiniz. Evet, güzel yerdeydim. Şimdi herkes zaten İstanbul'a taşındıktan sonra herkes o taraflara gitmek istiyor. Doğru, evet. Ben buraya geldim ve tam tersi Tersine oldu. olmuş. Ama demek ki burada olmanız gerekiyor. Evet, Tamam. kesinlikle. Çok isteyerek geldim. Hatta şimdi diyorum, İstanbul gerçekten evim gibi hissediyorum yani orayı. Enerjiniz uyumlandı yani. Uyumlandı. Harika. Evet, kesinlikle. Tabii 2019-2020 yıllarıyla birlikte işte oralar pandemi oldu. Hepimiz böyle kendi içimize döndük. Tam böyle herkesin böyle sıkıştığı, sorguladığı, kendiyle yüzleştiği zamanlara geldik aslında. Benim yolculuğum biraz daha öncesine dayanıyor. Yani ben hani o sıkışmışlığı çok daha öncesinden yaşıyordum. Ve bir yerde böyle bir kitapla başlayan yolculuğum. İşte sonra bir Instagram'da birinin workshop'una denk gelmesi, oradan işte hayatıma Theta Healing girdi. Bir komşumuz nefes koçuydu, bana nefes seansı yaptı. Çok güzel. Derken böyle bir başka bir yere evrildi birden Yol hayatım. sizi bulmuş neredeyse. Evet, resmen beni buldu ve ben hani birden çok farklı bir bakış açısıyla bakmaya başladım. Yani hani uyandım ve hayat böyle değilmiş. Aslında hani yaşasın, hani yapabiliyormuşum ben gibi böyle bir sevinçle aslında devam ettim. Çok güzel. Sonra da eğitimlerim başladı. O da benim şundan dolayı ben hani bu mesleği yapmak maksadıyla almadım aslında bu eğitimleri. Arka planını merak ettim. Şimdi biz hep böyle bize dayatılan ve gösterilen hayatın içerisinde sanki başka bir çare ya da başka bir yol yokmuş gibi görüyoruz. Çoğuna sorsak işte sevmediği işi yapıyor. Doğru. Sevmediği hayat şartlarında yaşıyor. Sevmediği ilişkinin içinde. Sevmediği ilişkinin içinde, Doğru. evliliklerde, mecburiyetten. Şimdi oraya baktığımız zaman şimdi ben de bunun sadece nefesle, işte Theta Healing'de bunun başka bir yolun olduğunu fark ettiğim anda dedim ki nasıl oluyor bu? Hani bunun bir arka planına bir bakmak istiyorum. Öyle başladı İşin benim temeline eğitimlerim. inelim dediniz. İşin temeline inelim, aynen. Ben burcumda ikizler, böyle severim Evet. bilgiyi. Evet. Oradan başladı benim serüvenim. Ondan sonra zaten eğitimler. Ben 2-3 sene boyunca sabah ofise gidip çalışıp akşam eğitimlerdeydim. Çok güzel. Yani arkadaşlarımla görüşmeyi bıraktım. Dünya ile ilişkimi kestim diyebilirim. Sadece eğitim, hani oradaki fizyolojimizdeki ve bilinçaltımızdaki çalışma sistemini yani tam anlamıyla anlayana kadar bunu böyle yüreğimi koydum diyebilirim. Aslında temeldeki soru galiba ben neyim? Ben neyim? Değil Evet. mi? Zaten içgüdüsel olarak bunu evet. soruyoruz. Hani bu dünyaya mı aidim? Ne yapıyorum ben? Mutlu muyum? Böyle içgüdüsel olarak herkesin sorduğu bir soru bence zaman zaman. Ama bunun cevaplarını duyuyor muyuz işte ya da duymak istiyor muyuz? Evet. Burası çok önemli. Evet, burası çok önemli. Yani çoğu zaman erteliyoruz ya da yarın bir bakarım ya da işte evliysem, kocam varsa işte diyorum ki ya da çocuklarım önce bir onlar bir işini gücünü kursun da sonra ben bakarım diye hayat geçiyor aslında burada da. Doğru. Ve ben bir gün bir ayrıma geldim ve ben artık bu işi yapmak istiyorum. Hani fark ettim. Eğitmenlik çünkü zamanı başladı ve orada bir seçim yapmam gerekiyordu. Çünkü mali müşavirler başka bir ticari faaliyet yapamıyorlar.
Ya bunu yapacağım ya onu yapacağım. Tabii böyle bir seçim olması da tesadüf mü bilemiyorum, tevafuk mudur? Ben de tabii burayı seçtim ve ondan sonra İstanbul'a taşındım. Vallahi hiç de pişman olmadım. Maşallah ne kadar güzel. Gerçekten İyi ki diyorsunuz İyi ki yani. diyorum, evet. Çünkü hobim işim oldu, bu bir. Yani çok sevdiğim Çok bir şeyi güzel. yapıyorum. Öncesinde işte bu kadar konuşmayı sevdiğimi ya da anlatmayı sevdiğimi bilmiyordum. Yani o kadar, ben sahnenin 3-4 kişinin arasında bile konuşamazken hani şu anda önemli değil kaç kişiye konuştuğum. Yani Ya sadece siz kendinizi anlatayım. keşfetmişsiniz. Ne Evet, kadar güzel. kendimi keşfettim aslında. Yani benim Aybike olmam için verilen o özellikleri hep böyle kapatıyoruz ya. Hani aslında yeni bir ben yaratmak değil de Değil, ortadaki şeyi çıkarmak. Potansiyeli açığa çıkarmak. açığa çıkarmak. Yani tüm sistemlerde bunu yapıyor aslında bize. Yani Theta Healing de bunların bir bacağı benim gözümde. Theta Healing nasıl peki yardımcı oluyor bütün bunlara? Yani mesela Aybike Erdoğan aslında garanti gördüğü alanı, mali müşavirliği bırakıp bu konuda işte çok seviyordunuz belli ki araştırmayı Evet. ve bunun üzerine düşünmeyi, çalışmayı vesaire. Burayı tercih ettiniz. Hobim dediğiniz kısmı tercih ettiniz. Kolay iş değil çünkü. Evet, değil. O garantili konfor alanından Değil, yıllarca evet. alıştığınız işte Tabii. hala Ve kendi ofisim geçiminizi var yani. sağladığınız, Tabii. kendi ofisinizin olduğu bir düzen kurduğunuz yeri bırakıp buraya yönelmek. Aynen öyle. Ne yaptı bu Theta Healing? Theta Healing bana bir kere mutlu olmayı öğretti. O huzurlu, işte o içimizde böyle bir huzursuz yanımız var ya, böyle bir şeyler eksik. Hep böyle bir öyle yaşıyoruz hayatı bir yerde. O eksiklikleri kapattı aslında bende. Yani oradaki özgüven olur, değersizlik olur, oradaki kodlarım. Çünkü hani biz hayatta ne kadar bilinç yükselmesi yaşarsak yaşayalım, ne kadar farkındalık sahibi olursak olalım ki bu bilgiler bir süre sonra bize yük doluyor. Belki oraya da geliriz, o bilgileri sorguya biliyorum hemen not ediyorum. kısmı, biliyorum kısmı bize yük oluyor. Şimdi bunu dönüştürmezsem ben, eğer bunu hayatıma alıp ilerletmezsem, orayı dönüştürmezsem, o zaman orada tıkalı kalıyorum işte. O bilgilerle birlikte oturuyorum. Eyvah. Önemli Hani olan bilmesen daha iyi. bilmesen daha iyi. Aynen, bazen cahillik mutluluk da deniyor ya, Doğru. tam olarak bu. Çünkü çok bildiğim zaman da işte benim orada o bilgi handikapım olmaya başlıyor. Ve biliyorumun altına sığınmaya başlıyorum. Aslında hiçbir şey bilmiyoruz burada. Bildiğimizi zannediyoruz. Çok doğru. Ve hani burası bir oyun alanı ve hayatta bu şekilde keyifle baktığın zaman da geçeceğini biliyorsun her şeyin ve daha kolay ilerliyor. Şimdi ben ne kadar bilincim yükselirse yükselsin, hayatta annem babam var, işte eş var, sevgili var, çocuk var. Yani beni tetikleyici unsurlar hep var zaten hayatımda. Hey, buraya geri dön diyen, değil Aynen mi? öyle. Şimdi ben bazen böyle konuşurken şey diyorlar, ben işte herkese karşı sınırlarımı çiziyorum, işte hayır diyebilirim. Tamam, hayır diyebilirsin arkadaşlarına belki, ama ya yakın çevrende dediğin kişilere, asıl olay orada başlıyor zaten. Şimdi orada ben sınırlarımı çizemiyorsam, işte bir şeyler için kendimi hep geri plana atıyorsam, orada işte ben kendimi yaşamıyorum demektir. Burada da devreye Theta Healing giriyor benim gözümde. Yani zihni yönetmek, Tamam. zihni yönetmeyi öğrenmek Theta Healing eşittir zihni yönetmek mi? Nasıl diyebiliriz. tanımlayacağız? Bir bilinçaltı tekniği Theta Healing. Tamam. Şimdi en basit haliyle ben diyelim ki hayatımda çocukluğumdan bu yana zaten işte anne karnına girdiğim andan itibaren kayıtlar oluşmaya başlıyor. Ve ben hiç belki değerli olmayı yaşamadım. Belki annemin karnındayım, annem de değerli olmayı bilmiyor. Ve bana da geldi ve ben de yaşamadım. İşte bununla ilgili sürekli olaylar silsilesi yaşamaya başladım. Okula başladım. İşte öğretmenimden değer görmedim. Dedim ki ben değersizim, tekrardan kodladım. Tabii bu arada başarılı olmak, yani olumlu olumsuz diye ayırmıyor. Hani neyi kodladıysam, ama olumsuz diye Zaten anne karnında bir bebek olumluyu olumsuzu biliyor mu ki? bilmiyor. Aynen öyle. Alıveriyor, Hepsini hop sünger alıyor. gibi. Hani bilinçaltı kayınca sadece olumsuz kayıtlar zannediliyor da, düşünülüyor. o yüzden dedim. Yani olumlu kayıtlar da bizim için önemli. Şimdi ben orada bunu kodladım. Dolayısıyla ne yapıyorum? Ben o değersizlik hissini benim bana ait olduğunu düşündüğüm için bununla ilgili olaylar yaşamaya başlıyorum. Çünkü benim oluşum zaten değersiz. Bangır bangır yayıyorum yani etrafa. Ve her arkadaşımdan aldığım, işte mesela arkadaşlarım dışarı çıkarıyor, o an beni çağırmıyor. Ay diyorum, bana değer vermediler işte gibi. Ya bunlar hep böyle birikiyor. Ve bu birike bir olay işte artık bende tamamen bir kurgu yaratıyor. Şimdi Theta Healing şunu yapıyor. En temelinde ben bunu nerede öğrendim? Bilinçaltı sistemiyle, yani Theta'ya getirerek frekansımızı, beyin frekansımızı, çünkü beynimizin frekansları var ölçüm değerinde. Bunun da bir meditasyon tekniği var.
Theta meditasyon Hı hı. tekniği. Bununla beyni teta'ya getiriyorum ve ondan sonra orada zaten bilinçaltı tak diye gitmesi gereken yere gidiyor. Çünkü ben zaten Theta Healing seanslarından sonra uğradığım bu şokla ben eğitim aldım zaten. Nasıl yani falan diye. Çünkü Böyle ne oluyor yani, mesela çocukluğunuzdaki bir ana mı gidiyorsunuz? geliyor ya da fark etmediğimiz Görüntü bir mü inanç. geliyor? Ay, çok Görüntü ilginç. de gelebiliyor ya da sezebiliyoruz ya da fark etmediğimiz bir inanç geliyor. Yani eğer ki işte o anda mesela geçenlerde bir arkadaşımla bir danışanıma bir seans verdiğimde mesela bir çocukluk anısına gitti ve çocukluk anısındaki o bir anda oldu tabii ki bu ve o an hiç düşünmemiş daha önce anksiyete yaşadığı, korku yaşadığı bir durumu tespit ettik mesela. Ve o durumu dönüştürdüğümüzde artık orayı değiştirdiğimizde çünkü bizim bilinçaltımızda şöyle bir şey var, ters işliyor. Bizim zannediyoruz ki biz bize faydası olmayan bir şeyi bizim bilinçaltımız tutmaz. Şimdi onun faydasını bulup ona dönüştürdüğümüz zaman da o işte bu dönüştürmek dediğim şey de his yüklemesi. Hı hı. Bu işte yaradan bakış açısıyla dediğimiz işte o biraz böyle bir yanlış anlaşılıyor ama Soracağım onu da. Ne demektir o diye. iki nöronun birleşmesiyle biz beynimizde yeni nöron bağları, yeni bağlar kuruyoruz. Yeni sinaptik bağlar kuruyoruz. Hı hı. Biyolojik olarak bunun fizyolojik şeyi de var, karşılığı da var. Şimdi nöroplastisite dediğimiz şey bu tam olarak. Şimdi ben eğer ki işte değersizlikle ilgili sinaptik bağlara sahipsem o sinaptik bağlar orada zaten nöronlar kendi içerisinde beynimizde bile iletişim halinde ve direkt onunla alakalı oraya kodluyor zaten. Şimdi benim o değersizlik kodunu o nöronlara iyileştirebilmem için bunu olumluya çevirmem lazım. Bunu da bilinçli farkındalıkla yapmam gerekiyor işte. Yeni sinirsel bağlar mı oluşturuyor? Yeni Theta nöron Healing? bağları oluşturuyoruz. Yani bunu aslında sadece Theta Healing değil birçok sistem yapabiliyor tabii ki ama Theta Healing benim gördüğüm en kolay, en hızlı yöntemlerden bir tanesi. Yani yeni sinaptik bağlar kuruyor o his yüklemeleriyle. Ve ben onu ondan sonra hayatıma her aldığımda tabii ki yine ben işte yaptım ettim hani o an dönüştü. Her şey yoluna girdi ama ben yarın yaşayacağım olayda tekrar eğer aynı adıma geriye dönecek olursam yine tekrarlarım. Öyle bir ihtimal var mı? Tabii ki de var. Her Aa. zaman var. Yani her şeyde vardır bu. Farkındalık mı oluşturmak? Farkındalık oluşuyor burada. Ben o bağı kuruyorum ve o bağı beslemem gerekiyor ondan sonra. İşte arkadaşım beni çağırma, değersizlik hissi geldi ya. Hayır, ben değerliyim. O benim çocukluktan Bu benimle kalma. ilgili değil. O benim çocukluktan gelen bir inancımla ilgili. Şu an artık bu bana hizmet etmiyor dediğimiz andan itibaren zaten ikinci kancayı da atmış oluruz. Aa, İşte çok nöroplastisite güzel. dediğimiz şey orada başlar. Bu aslında biraz egzersiz gibi. Egzersiz tabii. Bunu sürekli kılmak Aynen lazım öyle. yani. Yani hiçbir sistem ben seni gel bir tane yaptım seansı hiçbir yani diyorsa yalan söylüyordur. Çok net. İnsan beyni fizyolojisi böyle çalışmıyor çünkü. Yani bunun bir de biyolojik karşılığı var. Yani tamam spiritüel anlamda bazı şeylerimiz var. Benim böyle bilimsel bir kafam da var yani. Şimdi Tabii. fizyolojik olarak da karşılığı olmalı. Benim bunu yapabilmem için şimdi ben ne yapıyorum orada? İşte bir patika yol yapıyorum. Şimdi ben oradan gidip gelmezsem o otobana dönüşmez. Doğru, çok doğru. O yüzden o patika yolunun üzerinden biraz Yani gidip geleceğim. orada kurulan sinir ağını güçlendirmek artık kişinin Evet. kendi elinde Aynen diyorsunuz. öyle. Kendi elinde. Ondan sonrasında. Bunda işte ne yapabilir? İşte kendiyle ilgili bu çalışmalara devam edebilir. Avrupa ülkeleri neden gelişmiş? Herkesin bir rehberi var orada. Yani herkesin çalıştığı Mentor gibi mi? mentörü var. Aynen öyle. Benim de var mentörüm. Yani hep böyle bence gelişmek isteyen insanların da bence olmalı. Çünkü orada bazen kendi kendimizi göremiyoruz. Ama dışarıdan bir göz, bir değerlendirme hakikaten bu konuda bizi çok ileriye taşıyor. Ama bir şey söyleyeceğim. Çok konu dağılmazsa şunu da sormak istiyorum ilerleyen dakikalarda. Mentor işine değindiniz ya. Bir mentor nasıl bulunur ya? Yani bana biri yol göstersin, birini bulayım dediğinizde siz mesela Theta Healing ile çalıştınız, tanıştınız ve bir şekilde muhtemelen birine ulaştınız. Onu ayrıca sormak istiyorum. Yani hayatımızda bir mentor bulunması ne ifade eder? Onu nasıl bulabiliriz? Ya da işaretlerimi takip etmeliyiz bilmiyorum. Onu soracağım. Fakat yaradan bakış açısı dediniz. Şimdi Theta Healing içerisinde nasıl yer buluyor ve nasıl eleştiriler var bununla ilgili? Evet, bu böyle bayağı bir yanlış anlaşılan bir konu. Şimdi Yaradan'ı da bir kere koyduğumuz yere bir bakmamız lazım. Şimdi çocukluğumuzdan beri Yaradan bizim için hep ulaşılmaz. Bizden uzakta ceza veren, işte ceza Biraz korkulan. korkulan yani hep
Bu şekilde büyüdük. Şimdi ben o zamana kadar gerçekten o işte Theta Healing ile tanışana kadar Kur'an'ı açmış ve okumuş bir insan değilim. Theta Healing'den sonra oldu hepsi. Ya. Çünkü hani ne kadar bir ve bütün olduğumuzu aslında fark ettim. O bütünün parçası olmak, o koşulsuz sevgi diyoruz ama hani onu gerçekten yaşayabilmek çok farklı bir şey. Hani oraya gelebilmek çok farklı bir şey. Yaradan bakış açısı aslında tarafsız, gerçek, olduğu haliyle bakan, yargılamayan. Olumlu, olumsuz. Yok. Olumlu, olumsuz hiçbir şey yok. Yani deriz ki biz işte başarının yaradan bakış açısıyla nasıl hissedildiğini bilmek ister misin? Gerçek bakış açısıyla. Çünkü bizim başarı üzerine yargılarımız var. Doğru. Bir olumlu ya da olumsuz fark etmez. Başarının tanımı var bizde. İşte anne olmanın tanımı var, baba olmanın tanımı var. Yani bunların hepsi tanımlı bizde. Doğru. Ve kişiye göre değişiyor. Çok yaşadığı doğru. Parmak izi gerçekliğe gibi, göre. değil mi? Parmak izi gibi. Ve burada biz orada Yaradan'ın o gerçek bakış açısıyla bunu dediğimiz zaman işte orada bir böyle, çünkü bizim hücrelerimiz bunu biliyor, hatırlıyor zaten. Biz şu anki varoluş seviyesinde bilmiyoruz. Yani 3. bu boyutta çok farkında değiliz bedenli olduğumuz Kur'an'da için. demez mi Yaradan size şah Şah damarından daha yakındır. Evet. Aynen öyle. Bir ve bütünüz aslında. Yani onunla bir ve bütün olduğumuzu fark ettiğimizde işte bu da Theta Healing de bunu diyor. Yani diyor ki kaynak Yaradan Öyle. ve sen ona bağlısın. Şifayı oradan istediğin gibi çekebilirsin. Yani o kadar çok anında değişimler oluyor ki o yüzden anında değişim oluyor Theta Healing'de. Yani ne hastalıklar oldu, düzeldi çalışmalarda. Var mı böyle sizin işte danışanlarınızdan tabii ki isim vermeyeceğiz vesaire ama örnek vaka olarak söyleyebileceğiniz? Tabii var. Yani Kesinlikle mesela var. şöyle gördük ve sonrasında şöyle iyileşti diye. bizimle Kanserle paylaşabileceğiniz. çalıştığım hastalarım var. Yani kanser olarak iyileşme sürecine destek oluyor. Tabii ki doktor kontrolünde olmalı Tabii ki kesinlikle. tıbbi tedavisi devam ediyor. Bu alternatif şeyler bunlar. Kanserli hastalarda çok işe yarıyor. Eğitim sürecinde bir arkadaşımın bel fıtığında bir düzelme oluştu ve şu an hala ağrımıyor. Maşallah. Sigarayı bırakanlar var. Harika. Eğitim sürecinde yine bunlar olan Demek ki var. bağımlılıklarda da etkili. Tabii bağımlılıklarda da var. Yine bir öğrencimin işte panik atak gibi şeyleri vardı ya da işte böyle daralma, nefes alamama gibi problemleri vardı. Bu nefes sürecinde o da geçti. Harika. Eğitim sürecinde. Tıbbi tedavisi devam eden kanser vakalarında alternatif yani yan destek diyelim. Yan destek aynen. Yan destek olabilir diyorsunuz ve aslında her şey zihinde. Bir Aynen anlamda, öyle. değil mi? Şimdi Yaradan bakış açısıyla ilgili eleştiri 3 aşağı 5 yukarı anladık ama siz Theta Healing cephesinden ne olduğunu anlattınız. Bize mesela başarı tanımı üzerinden o bakış açısına dair bir şey söyleyebilir misiniz? Biraz daha anlamamız için. Şeyi mi? Biraz daha mı bu his Yaradan, yüklemeleri mi? evet his yüklemeleri, bu Yaradan bakış açısı. Çünkü anladığım kadarıyla çok temelinde bir yerde Theta Healing'in. Evet. Yani işte değerli olmak olabilir, başarılı yani binlerce his yüklemesi var zaten bunun sistemin içerisinde ve hani seans sırasında da zaten bunu yapıyoruz. Şimdi diyelim ki kişi ilerlerken işte ya da ne bileyim bir karar alacak. Ne bileyim evli diyelim. Bir spesifik bir örnek üzerinden gidelim. Ve bir şekilde ilişkinin içerisinde ne kalabiliyor ne gidebiliyor. Böyle çalışmalarım da oldu. Kadınlarda özellikle. Çünkü burada artık verdiği mesela sözler, işte ilk başta ilişkilerde başlarken ne deniyor? İşte ömrüm boyunca seni seveceğim, hep seninle olacağım gibi mesela bunları bizim bilinçaltımız direkt kayıt olarak tutuyor. Ve diyor ki eğer sen buradaki yeminini bozarsan işte güvenilmez, işte artık kişideki karşılığı neyse güvenilmez insan olabilirsin, değersiz olabilirsin, seni kimse sevmez, seni herkes yargılar. Acımasız olabilirsin. Şimdi biz de diyoruz ki yani sen aslında istediğini yapabilirsin ve bunlara gerek yok. Yani suçlu hissetmeden, acımasız hissetmeden bunları hayatındaki tüm kararları alabilirsin. Bunun Yaradan bakış açısıyla nasıl hissedilmesi gerektiğini bilmek ister misin? Yani gerçek bakış açısı, tarafsız, yargı olmadan. Çünkü bizim aslında yapmak istediğimiz şey zihin bizim her zaman dualite dünyası burası. İyi, kötü, doğru, yanlış hep bir yargısı var. Şimdi o yargılar olduğu için benim hayatımda ben gerçeği olduğu gibi göremiyorum. Şimdi gerçeği olduğu gibi görebilmem için benim oradaki yargımı almam gerekiyor. Yani olduğu gibi görebilmem için ama. Ama hep böyle mesela şu bardağın bile ben bu bardak olduğunu, kırılacağını, bundan su içileceğini küçükken öğretiliyor bana bunu. Tabii. Şimdi öğretilmese
Ben Bilmesem bunu başka bir şey için kullanabilirim belki. Daha yaratıcı da olabilir yani bu. bilmiyorum yani hani daha farklı Doğru. o zaman olduğu gibi görebilirim ama şu an bunu olduğu gibi görebilme imkanım yok. Bunun ne olduğunu bana öğretilmiş çünkü. Kodlandı. İşte duygularımız da böyle. Duygularımız da kodlanmış vaziyette. Yani ben onu alıyorum, kabul ediyorum, bu böyledir diyorum. Değerli insanlar böyle böyle böyledir. İşte eğer değerli olmak istiyorsan, başarılı olmak istiyorsan işte bankanda şu kadar para olması gerekir gibi bu tarz böyle yargılar var. Bu cümleler beni işte sınırlıyor. Dolayısıyla da işte o sınırlayan şeyler de benim tek bir yerden bakmamı sağlıyor. Yani paranın bile işte nasıl kullanılacağını, nereye kullanacağımızı, böyle nereden geleceğini sınırlıyoruz ya her şekilde. Size şey çok geliyor mu? Ya benim bolluk bereketle ilgili sorunum var. Bir türlü bu konuda yolum açılmıyor. Evet. Her kapı kapanıyor vesaire diye bu tür serzenişlerle gelip sonrasında bundanmış diyen ve sizin hani genelde teşhis olarak gördüğünüz ne var insanlarda? Bolluk bereket işte orada da paraya yüklediklerimiz. Değil mi? Para. Para burada sadece aslında bir alışveriş mekanizması yani. Şimdi bir de bizim ülkemizdeki şartlara baktığımız zaman insanlar kendini çok güvende hissetmiyorlar. Doğru. Güvende hissetmedikleri ve aslında belirsizlik de bizim handikapımız. İnsan bir kere belirsiz yaşamak durumunda. Yani yarını bilme imkanımız yok. Teslimiyet yani dediğimiz çok özür şey... dilerim. Şuradan kapıdan çıktığımızda ne olacağını aslında bilmiyoruz. Sadece kendi zanlarımız var işte. Çıkacağım Aynen. buradan işte gideceğim, eve gideceğim filan. Aslında Aynen. bilmiyoruz. Aynen öyle. O belirsizliğe güvenmezsek işte biz bazıları şey diyor işte ben teslim oldum artık teslimiyet yaşıyorum ama hani belirsizliğe güvenmiyorsan teslim olamamışsın demektir yani. Ve orada da deli gibi bir kontrol mekanizması çalışıyor. Sürekli kontrol etme ihtiyacı. Şimdi benim yapabildiklerim var. Kendi sorumluluk alanlarım var. İşte bu sorumluluk alanlarım ne? Hareket etmek, işte gerekli adımları atmak, geri durmamak. Bazı insanlar şu aklıma geldi şu anda. Bazı insanlar hareket etmiyor sırf başarısız olmamak için mesela. Başarısız olmamak için risk almıyor. Ben böyle iyiyim, başarısız da olmam diyor. Bu da var mesela. Bu da var. Çok ilginç değil mi insanoğlu? Çok ilginç insanoğlu gerçekten. Dolayısıyla ben orada hareket etmiyorum. Kontrol edebileceklerimi kendim yapıyorum. Gerisi artık sisteme kalmış durumda. Yani zaten bu Kur'an'da da geçiyor. Sizin kaderiniz çabanıza bağlı kılınmıştır diye. Doğru. Yani bir insan uyanana kadar kendi fark edene kadar bazı şeylere kaderini yaşar. Bir süre sonra kaderini kendi yaratır. Ya işte. Başarı tesadüf değil. Ben bu zamana kadar hani şimdi hep bana insanlar hakikaten işte sizin başta da konuştuk ya hani büyük bir cesaret işte geldiniz falan baktığımızda bunların kesinlikle. Hepsi adım adım atılmış kararlar. Adım adım yapılmış şeyler. Birden olmadı ki. Doğru. Her gün bir şey koydum üzerine. Ama işte hareket etmeye karar vermek çok önemli. Evet. Dediğiniz gibi. Yani belki birçok fırsat görüyor insanlar ya da başarabilecekleri birçok şeyi hayal ediyorlar. Ama başarısız olma korkusu onları durduruyor. Aynen öyle. Başarısız olmamak için hareket etmeyen bir sürü insan var. Mesela işte kadınlarda kodlarımız çok fazla. Erkek gibi olmak. İşte ben şimdi diyorum prenses erkekler, eril kadınlar. Eril kadınlar. Şimdi onlar oldu artık. Eril kadınların temelinde ne var? Suçluluk psikolojisi var. Erkek gibi olmadıkları için suçlu hissediyorlar bir kere temelde kendileri. Çünkü erkek egomanlığı yüksek bir ülkede yaşıyoruz ve aile temellerimize baktığımız zaman kız çocuklar sen bir öte dur deyip erkek çocuklar daha şimdi biraz daha değişti tabii de. Biraz evet ama bizim değişti. Kuşaklarımız ve ondan öncekiler net böyle. Şimdi o bilinçle de büyümüş bir toplumuz sonuç itibariyle hala kayıtları var. O yüzden erkek doğmadığı için bir suçlu hisseden kadınlar var. Yani bunlar tabii ki seanslarda çıkıyor. Dolayısıyla erkek gibi davranıyor. Ve hani o yükü alıyor. Her şeyi yapmaya kalkıyor. Bu sefer de kendini yaşayamıyor. Ama fıtratı kadın. Fıtratı kadın. Dişiliğini yaşayamıyor. Ya bunlar da çok fazla var. Yani o kadar böyle bir şey ki harita karmaşık ki bizim Hadi bu kadınların ki katman. böyle bizim toplumsal geleneğimiz, geçmişimiz vesaire. Bu prenses erkekleri nasıl görüyorsunuz? Prenses erkekler de erilliğini yaşayamayan ya onlar da tabii Burada ki da erilleşmiş kadınların etkisi mi var? Var. Prenses erkeklerde. Var. Net Eyvah. var. Kadınlar yaptı yani onu da. Hep beyleri suçluyorsunuz hanımlar Evet ama kadınlar yaptı ama bu şimdi hem çocuk yetiştiren annelere baktığımızda hem de kadınlara baktığımızda ev kadınlarına işte hiçbir şey istemiyor. Mesela onu söyleyeceğine kadar ben yaparım diyor.
erkeklere. Eyvahlar Şimdi olsun. bunu Bu diye işler karışmış. diye karıştı işler yani. Ama işte erkeklerin beyniyle kadınların beyni bir kere aynı çalışmıyor. Onu kabul etmek lazım yani. Kadınların beyni biraz daha girift galiba, değil mi? Duygusal yönden de hani çünkü o yaratılışımız da farklı. Doğru. O fizyolojimiz de farklı zaten. Kadın duygusal bağ kurar. Erkek düz mantıktır. Doğru. Peki bir şey söyleyeceğim. Ya böyle erilleştiğini fark eden kadınlara ne söylersiniz? Belki ekran başında ne kadar doğru ya, ben kimseden istemem. Her şeyi kendim halletmeye çalışırım. Ona söyleyeceğim sürede kendim yaparım diye düşünen vardır mutlaka takipçilerimiz arasında. Ne söylersiniz onlara? Bak kendilerinin bence çok yorulduklarının farkındadırlar. Çünkü fazla efor sarf ediyorlardır. Bu erilleşen kadınlar kendiyle bağı kopan insanlar olmaya başlıyor. Kendi özüyle bağını koparıyor. Dişilleşmek sezgilerimizi, yani dişillikten uzaklaşmak sezgilerimizle olan bağlantımızı zayıflatıyor. Aslında yaratıcı ve tasavvufa bugün baktığımız zaman kadın zaten direkt yaradanla ve sistemle bir ve bütün olarak yaratılmış. Hiçbir şey yapmasına bile gerek yok. Ama biz işte oradan uzaklaştığımız için işte o günlük koşturmacada o yükler işte bu sefer işte şikayet olarak yansıyor. Kronik yorgunluklar olarak yansıyor. Mutsuzluklar, huzursuzluklar işte bunlarla ilgili yansıyor. Bu sefer kendini arka plana ata insan kendini değersizleştiriyor. Doğru. Bırakın beyler yapsın. Aynen, öyle mi diyeceğiz? söylemek Bırakın lazım. yapsınlar. Aynen, bence direkt söylemek Yardım lazım. isteyin. Bunu ben yapamadım deyin. Aynen öyle. Yapabiliyorsanız bile yapamadım şey diyorum deyin. mesela, hani çiçek mi istiyorsun? Ya git kendin al çiçeği kendine ya da söyle bana çiçek al da yani. Hani çünkü beklentiye girdiğimiz zaman işte bu sefer karşıdan beklentiye girdiğimizde bu da bizi yoruyor. Şimdi karşımdaki ben değilim. Şimdi canım kız kardeşlerime güzel güzel konuştuk da beylere de söyleyelim prenses erkeklik meselesini. Onlara ne diyeceğiz? Onlar da artık erilliğini eline alıp Bir zahmet. Evet, bir zahmet. Yani çünkü ya burada da karıştırılıyor şimdi. Erillik mi, maçoluk mu, nedir, ne değildir evet, biliyorsunuz. o da karıştırılıyor. Evet. Aynen öyle. Ama erilik dediğimiz şey aslında orada işte evin hani temel direği aslında boşuna denmemiş bunlar. Hani yuvayı dişi kuş yapar, evin işte direği de erkektir, babadır. Evet. Hani bunlar boşuna söylenmemiş. Hani şimdi oradan uzaklaşıyoruz ama gittikçe bence çok böyle doğru bir yere gitmiyor gibi geliyor. Tabii ki olması gereken oluyor ama farkında olduğumuz sürece yine aynı yere gelmemiz gerekiyor bence. Erkeğin de işte sorumluluk altına girmesi lazım. Şimdiki ilişkiler biraz o konuda herkes değişik. Sorumluluktan kaçıyor Sorumluluktan gibi. kaçıyor. Aynen öyle. Sorumluluk dediği zaman herkes de bir anda kayboluyor. Yok. Sorumluluk daha look kısmı eklenmeden kelimeye yok. Ama almamız gerekiyor işte. Eğer işte almak için bu sefer almazsa hayat sıkıştıracak. Hayat bir yerde onu sıkıştıracak. Çünkü yapmamız gereken bir şey var. Belki daha ağır sorumluluklar gelecek aynen öyle. Aynen öyle. Daha ağır geliyor. Siz hafifleri yüklenin. Çünkü gönüllü olun yani buna en azından. Ya, çok güzel söylediniz. Evet. Gönüllü olun. Gönüllü olun çünkü gönüllü olmadığın zaman yani fıtratını yaşamadığın zaman o sana yaşatılması için tüm sistem bunun için var zaten. Bu sefer niye acıdan öğreniyoruz işte? Ölümlerden öğreniliyor, ne bileyim büyük batmalar oluyor, onlardan öğreniliyor. Kayıplardan öğreniliyor. Buna gerek olmadan işte hani Theta Healing'de mesela hep bunu söyleriz böyle seanslarda. Hani acı olmadan ve bunu yaşamadan da gelişebilirsin ya da uyanabilirsin ya da kendini gerçekleştirebilirsin. Bunları yaşamamıza gerek yok. Bir değişim geliyor. Sen çok biriktirdin. O büyük kırılma gelmeden sen değiştir. Aynen öyle. Gönüllü olarak yapmaktan bahsediyoruz yani. Çok güzel. Bu çok güzel oldu bence. O zaman beyler gidin eşlerinize, sevgililerinize çiçek alarak başlayın. Evet. Ne dersiniz? Aynen öyle. Güzel. Bir yerden başlamak lazım. Bir yerden başlamak lazım. Aynen öyle. Şimdi yani yaradan bakış açısını öğrendik. Theta Healing nedir anladık. Bilinci değiştirmek nedir anladık. Bu pratik kısmını biraz daha sormak istiyorum. Gitti kişi seansa, size geldiler diyelim ki işte yaptınız meditasyon. Bir ödev veriyor musunuz siz ona? Tabii veriyorum. Mesela? Benim mesela en çok verdiğim ödev bir kere nefes zaten veriyorum. Tamam. Nefesi ayrıca konuşacağız. Nefesi zaten veriyorum. Bir de onun dışında böyle bir defter edinmelerini istiyorum kendilerinden ve bununla ilgili mesela bir şükür egzersizi yapmalarını istiyorum. Çok güzel. Çünkü biz şimdi varoluş halimizi şimdi kuantum alan ve olumlamalar dediğimiz zaman çok yanlış anlaşılıyor. Şimdi ben olumlu düşüneyim, olumlu olsun diye olmuyor olay. Burada tamamen yanlış bir bakış açısı. Yani olumlu düşünmek
düşüneyim dediğim zaman bu sefer ben olanı da görmüyorum. Yani orada bir problem var. Eyvah, kilitleniyoruz yani. Kilitleniyoruz. Orada bir problem var. Ben diyorum ki seni görmeyeceğim diyorum. Yani hani ben olumlu düşünüyorum diyorum. Ondan sonra da dolayısıyla da o ne yapıyor? Büyüye tekrardan önüme bir bomba gibi düşüyor bu sefer de. Doğru. O yüzden olanı görmek lazım öncelikle. Çünkü benim bilinçaltım özellikle olmayan odaklı çalışır. Hani hep böyle der ki onda var bende yok. Hani onun işte şu arabası var ya da işte şunun kıyafeti var bende yok. Onun o işi çok başarılı, ben başarısızım. Hani biraz buna yönelik çalışır bilinçaltımız. Bizim zihnimiz daha doğrusu. Şükür bunu mu? Şükür diyor ki düzenliyor. Aa. Yani çok basit ve ben hani hep öğrencilerimle falan konuştuğumuzda bana hep şey derler. Bana öğrettiğiniz en güzel şey şükür derler yani hakikaten. Hep böyle bir geri bildirimde bulunurlar. Şükür hayatımıza aldığımız andan itibaren bir kere frekansımız çok yükseliyor. Yani 400-500 Hz'lere çıkıyor frekansımız o şükür egzersizlerinde. Olana var edene şükretmek. Ama böyle şey gibi değil. Hani günlük hayatta çok şükürler Allah olsun şükürler falan olsun gibi bir şey değil bu. değil. Hani işte bu program için, şu anda bu sohbeti yapabildiğimiz için, beraber bir tanışık olduğumuz için şükretmek. Şükürler olsun. Evet. Ay, nasıl Ne kadar enerji güzel. yükseliyor. Evet. Olağanüstü Evet. var bir şey çünkü burada bir duygu var, bir istek var, bir şey var. Hani onu canlandırıyorum Çok tekrardan. güzel. Tabii ki işte Aslında havaya... bunu kelimelerle ifade etmek Evet, önemli aynen diyorsunuz. öyle. Yani biraz daha detaylı, tam olarak Detaylı. neyse ona şükretmek. Arkadaşımla dışarı çıktım, kahve içtim. Ya çok keyifli zaman Sağlıklı geçirdim. nefes aldım. Aynen. Çok güzel, ne kadar güzel oksijen aldım vesaire gibi. En basitinden. En basitinden başlayıp bunu günlük alışkanlık haline getirmek. Bunu aynanın karşısına geçip sesli bir şekilde yapılabilir ya da yazarak yapılabilir ya da kendi kendine konuşurken bile yapılabilir. Yani o frekans yani inanılmaz yüksek bir titreşim veriyor. Ve zaten ben günde 10 dakikamı yüksek duygulara ayırabiliyorsam işte bu şükür, işte minnet, sevgi bunları ayırabiliyorsam işte ben zaten nöroplastiseyle direkt zaten beynimi değiştirebiliyorum. Yapıyı Çok güzel. değiştirebiliyorum. Ama yüksek duygular yani minnet dediniz, şükür Şükran, dediniz, sevgi. Aynen öyle. Başka var mı ekleyebileceğimiz? Şefkat dedik mi? Şefkati merhamet. diyebiliriz. Merhamet. Yani aslında mesela sevdiklerimize 10 dakika yani 10 saniye sarılmak ama içten bir şekilde işte evimizde kimle yaşıyorsak o bile o oksitosin salgılamamızı sağlıyor. Aynı şekilde işte mesela bunlar şükür egzersizi yaptığımızda dopamin salgılamamızı sağlıyor. Yani bunların hepsinin bilimsel karşılıkları da var bunları yaptığımızda. Fiziki olarak da bir reaksiyon oluşuyor vücutta. Tabii. Çok ilginç. Oluşuyor aynen öyle ve hemen onlar bizim harekete geçmemiz için dopamine ihtiyacımız var mesela. Bir şeyleri o motivasyonu sağlayabilmemiz için. Bunu şükür egzersizi zaten veriyor bana. Her gün düzenli yaptığımda bunu daha da çok arttırarak yapıyorum. İşte doğada vakit geçirmek mesela çok önemli. Ya ki bizim İstanbul'da yaşıyoruz. Bazen benim içime gidip ağaçlara sarılmak falan geliyor. Yani Değil mi? İstanbul'da yaşadığımız için mi oluyor böyle? Gerçekten yani. Değil mi? İhtiyaç duyuyorsun herhalde çünkü. bir ihtiyaç var yani. Evet. O zaman sarılacaksınız. Sarılacağız o zaman. Yapacak bir şey Aynen. yok. Gerçekten sarılmak, temas etmek gerekiyor. Çünkü doğa o kadar mükemmel ki. Benim mesela ilk çıkış noktam odur. Ben çok deniz kenarında olmayı çok severim. Yani Anamur'da hep böyle güzel. giderdim deniz kenarında. Böyle sandalyemi, kahvemi alıp. Hep kendime vakit ayırmışımdır o konuda. En küçük yerlerin en güzel yanı işte işten çıkıp denize gidebilmek falan. Onları hep sonuna kadar yaşadım. Ne kadar güzel. Ve orada böyle izlerdim denizi. O sonsuzluk, işte bulutlar, güneş baktığımızda ve o kadar mükemmel ki her şey. Yani o mükemmelliğin içinde insan niye böyle diye sorguladım yani o zamanlar. Öyle başladı ilk böyle sorgulamalarım benim. Çünkü biz de ondan ayrı değiliz. Ama kendimizi onunla bir ve bütün hissetmezsek, doğada vakit geçirmezsek ayrı zannediyoruz. Ama doğada vakit geçirdiğimiz anları bir düşünelim. Evet. Ne kadar böyle huzur, mutluluk, böyle Kesinlikle. o şeyler böyle kendini bir ve bütün Sükunet, hissetme. dinginlik. Sanki o ormana gittiğinde sanki orası senin için o gün var gibi. Evet. Yani öyle bir hissiyat doğuyor. Dolayısıyla oradaki o mutluluk hormonların, serotoninler salgılanmaya başlıyor. İşte dopamin salgılanmaya başlıyor ve ben kendimi iyi hissetmeye başlıyorum. Evet, doğada olmak başka. Yani şükretmek, doğada olmak ya da diğer frekansı yükseltici duyguların içinde kalabilmek. Başka ne vardır frekansı yükselten?
Sabah güne nasıl başladığımız. Bu çok önemli. Nasıl başlamalıyız iyi bir frekansla başlamak için? Sabahları ben mesela direkt ya telefonu elinize alıyorsanız almayın lütfen yani gerçekten. Ben hani Alıyoruz ya. Çünkü ben ister haberlere istemez bakıyorum. bazen ben de aldığım gibi bırakıyorum yani. Hani Evet. otomatik olarak alıyorsun ama direkt bırakabilirsin. Çünkü özellikle akşam yatarken ve sabah kalktığımızda tam teta frekansında oluyoruz biz. Ve o teta frekansında olmak demek bizim yaşadığımız duygu durumlarını %80-90 çoğaltmamız demek. Ben neşe ve burada neşede şükranda olursam o zaman o frekansı yayarım kendime ve onu bilinçaltıma kodlarım. Ama mavi işte o ekranları alırsam kaygı seviyemi arttırırım. Dolayısıyla sabah ilk uyandığımda bir şükür ya da sevgi ya da o anda o günü nasıl geçirmek istiyorum günümü, ne yapmak istiyorum. İşte dünü kenarda bırakıp yeni bir seçim yapabilmek her gün. Çok önemli. Yani bir 5-10 dakika bile gözümü kapatmadan belki bir 5 dakika üf yine kalkıyorum değil de bugün neler yaşayacağım acaba? Hani birazcık belki sorular sorarak, soru sorarak birazcık şey yapabiliriz orada. Soru niye önemli? Çünkü evren yani sistem soru üzerine çalışıyor. Yani ben ne sorar ama neden diye sorarsam nedenini yaşatır. Tamam işte çok onu soracaktım tam. Doğru soru nasıl sorulmalı? Nasıl olabilirim? Nasıl yaşayabilirim? Mesela diyelim ki araba almak istiyorum. Çok basit şeyden bir örnek vereyim. Şimdi tamam. araba alınca ben kendimi nasıl hissedeceğim? İşte özgür hissedeceğim mesela. Değerli hissedeceğim. Peki o zaman değerli hissetmek nasıl olur? Özgür hissetmek nasıl olur? Her şeyin yaratıcısı yaşat bana. Yani zaten bana Yaradan diyor ki Kur'an'da da yani sen iste ben sana vereyim. Doğru. Sen olasılıkları sor, o olasılıklar açılsın. Şimdi ben onu sorduğum zaman kapımda yeni olasılıklar belirmeye başlıyor. Nasıl olabilir diye Nasıl olabilirim? soracağız. Nasıl? Yaşat bana. Ben bunu yaşamak istiyorum. Ve bunu seçiyorum. Ve çok güzel. bunun nasıl olasılıklarını bana göster. Bu olasılıkları bana aç. Bence biz sizinle daha konuşacağız Teta. Ama son bir soru bu videomuz için. Toplumsal bilinç diye bir şeyden bahsedebiliyor muyuz? Theta Healing bu meseleye bakıyor mu yoksa sadece bireyler mi odakta? Toplumsal bilinç dediğimiz şey aslında bireylerden oluşan bir konu. Yani hepimiz bireysel olarak toplumun bir parçasıyız. Şimdi şurada şunu yapmamız gerekiyor. Biz normalde ne yapıyoruz? İşte ekonomidir, odur budur. Evet, işte son dönem sürekli çok sıkıştık ya. çok sıkıştık işte siyasettir falan böyle çok böyle görüyoruz Evet. kendimizi buralarda ama şimdi benim karşımdaki gördüğüm şey aslında beni yansıtıyor. Yani ben burada kendimle çalıştığım zaman yani kendi zihnimdeki, bilinçaltımdaki bu olumsuzlukları düzenleyip titreşimin frekansını yükselttiğimde zaten benim topluma da bir faydam oluyor. Çünkü aynı gemideyiz. Tek başıma uyanmam bir işe yaramıyor. Doğru. Yani ben uyanayım. Ne olacak? Aynı gemideyiz yani. Doğru. Hani hepimizin bunu yapabiliyor olması lazım. Ve ben bunu yaptığım zaman da bizim işte kendi alanımızda bir frekans alanımız, bir aura alanımız var aslında. Yani nasıl bir radyo alıcıları, Wi-Fi'ler var. Bizim de her Doğru. birimizin yaydığı bir enerji var. Şimdi bu benim yaydığım enerji değiştiğinde ben her gün işte çıkıyorum markete gidiyorum, oraya gidiyorum, buraya gidiyorum. Temas ediyoruz birbirimizle. Evet. Ve bütün enerjiler birbirine giriyor. Şimdi ben orada yüksek bir titreşimdeysem yanımdan geçen kişi de etkilenecek buradan. Doğru. Bir anda mutlu olabilir mesela. Bir anda bazen oluyordur. Dışarı çıktığında mutlu hissedip işte eve gelince bir şey düşüklük de olabiliyor bazı insanlarda. O yüzden hani dışarıdaki biriyle bir temas etmek. Hani onun sana bir enerjisinin iyi gelmesi bile bu enerjiyi aslında yansıtıyor. evet, yansıtıyor. Bunların ölçümleri yapılmış bu arada. Düşük frekans yüksek frekansı etkileyebilir mi yoksa yüksek frekans mı düşük frekansı etkiler? Yüksek frekans düşük frekansı etkiler. Yani şey olarak etkiler. Onu yükseltir. Ve onu yükseltir. Anladım. Aynen. Kendinden kaybeder mi? Birini Eğer ki yükseltirken. öyle bir inancı varsa derse her ki şey size her bağlı. şey inanç yani. Doğru. Eğer ben enerjimi verirken işte hep veriyorum işte benim yıldızım düşük ortama girince enerjimi sömürüyorlar diyorlarsa evet olur. O da bir inanç. Onu da demeyin. Çünkü inançların üstüne çalışın değil Benim mi? enerjim çok yerinde ve hani hiçbir şey bilmiyorsam bile o kurmamı yapıp işte Ayetel Kürsü bile okuyabilirim bunun için. Tabii. Nas Felak bunların Tabii. titreşimleri çok yüksek. Yaradan beni her zaman korur ve bütün alanım onun koruması altında dediğim anda zaten korumadayım. Çok anında oluyor yani. Korumanın şifresini de Evet. verdi Aybüke Hanım. Çok Çok keyifliydi.
Benim için de Hanım. öyleydi. Devam edeceğiz. Edelim. Sağ olun. Theta Healing'e giriş yapmış bulunduk. Evet. Ağzınıza sağlık. Çok keyifliydi sizden. Benim için de çok keyifliydi. Theta Healing'i anlamak ve dinlemek. Sağ olun. Ne demek, her zaman anlatırım. Eğer daha fazlası içinse de işte bu haftaya bu arada 2 hafta sonra falan eğitimler açıyorum. Belki orada Tamam. da eğitimlerde de öğrenmek isteyenlere memnuniyetle. Instagram sayfasını takip edin. Belki videonun yayınlanma zamanlamasıyla senkronize olmayabilir ama Hı hı. ara ara eğitimler açıyor. Evet. Instagram oradan bakılabilir. sayfasından Aybüke Hanım'ı, Aybüke Erdoğan takip ederseniz yakalayacaksınızdır mutlaka. Çok teşekkürler Ben tekrar. teşekkür ederim. Size de tabii ki çok teşekkür ediyoruz. Orada olduğunuz için kanala abone olun, videolarımızı beğenin. Varsa Aybüke Hanım'a soruları iletin. Ben bir dahaki videoda sorarım. Hoşçakalın.